Merhaba, kitap felsefesine hoş geldiniz. Bugün felsefenin o sağlam, sarsılmaz gibi görünen temel taşlarından birine, yani mantığa, bambaşka bir pencereden bakacağız. Eğer bu tür felsefi derinliklere dalmayı seviyorsanız, bu yolculuğu kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki şu soruyu bir düşünelim. Mantık dediğimiz şey sadece kesin olanla mı ilgilenir? İşte bugün 20. yüzyıl düşüncesini şekillendirmiş çok önemli bir isim olan Rudolf Carnap'ın izinden gideceğiz. Carnap adeta belirsizlikler denizinde bize yol gösteren bir pusula sunuyor. Ve onun felsefesi de tam olarak bu soruyla başlıyor. Mantık sadece siyah ve beyazın olduğu yerde mi geçerlidir? Yoksa hayatın o karmaşık gri alanlarında da bize bir yol haritası çizebilir mi? İşte bu soru Carnap'ın bütün felsefi projesinin tam kalbinde yatıyor. Bizi alıyor ve mantığın o alışık olduğumuz güvenli sınırlarının ötesine taşıyor. Şimdi bakın, mantık dünyası genellikle ikiye ayrılır. Bir tarafta demir gibi sağlam kesinliğin hüküm sürdüğü bir dünya var. Diğer tarafta ise olasılıkların, beklentilerin ve tahminlerin olduğu biraz daha kaygan bir zemin. Hadi gelin bilginin bu iki farklı yüzüne bir bakalım. İşte karşımızda tablonun kendisi. Bakın, sol tarafta tümden gelimsel mantık var. Bu bildiğimiz, sevdiğimiz güvenli liman. Hani matematikteki gibi. Öncülleriniz sağlamsa sonuç %100 garantidir. Bütün insanlar ölümlüdür, Sokrates de bir insandır, o halde Sokrates ölümlüdür. Bitti. Tartışmaya kapalı. Ama ya sağ taraf? İşte orası, yani tümevarımsal mantık, hayatın ta kendisi. Bilimin, gündelik kararlarımızın, beklentilerimizin alanı. Burada artık mutlak güvence yok, onun yerine rasyonel inanç var. Peki, madem hayatın ve bilimin büyük bir kısmı bu ikinci alanda, yani kesinliğin olmadığı yerde geçiyor, o zaman en temel sorulardan biriyle yüzleşmemiz lazım. Kesinlik olmadan nasıl rasyonel olabiliriz? İşte tam bu noktada Rudolf Carnap sahneye çıkıyor ve adeta bir devrim yapıyor. Nasıl mı? Olasılık dediğimiz kavramı alıp, onu temelden sarsarak, yepyeni bir anlama kavuşturarak. Carnap için olasılık, bir parayı havaya attığımızda tura gelme sıklığı gibi istatistiksel bir şey değil. Hayır, çok daha derin. Olasılık, diyor Carnap, mantıksal bir ilişkidir. Buna da doğrulama derecesi adını veriyor. Yani ne demek bu? Şu demek: elimizdeki bir hipotez, mevcut kanıtlarımız tarafından ne kadar destekleniyor? Çok basit bir örnek düşünelim. Gökyüzü kapkara bulutlarla dolu. Bu durum, birazdan yağmur yağacak hipotezinin doğrulama derecesini, yani mantıksal olasılığını tavan yaptırır. Olay bu kadar basit ve bir o kadar da derin. Ve Carnap'ın kendi sözleriyle bakın ne diyor: tümevarımsal akıl yürütme, geniş anlamda olasılık cinsinden bir akıl yürütmedir. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Artık tümevarım, yani tek tek gözlemlerden genel bir sonuca varmak, belirsiz bir sezgi sıçraması değil, tam aksine bir tür olasılık hesabına dönüşüyor. Ve işte bu sayede tümevarım o hep eleştirilen kaygan zeminden kurtulup sağlam mantıksal bir temeli oturuyor. Yani Carnap'ın iddiası gerçekten çok cesurca. Düşünsenize, geleceği tahmin etmeye çalıştığımız, o sezgisel gibi görünen akıl yürütmeyi alıp, onu tıpkı matematik gibi kesin kuralları olan bir mantık haline getirmekten bahsediyor. Belirsizliğin mantıksal bir mimarisini kuruyor adeta. Ama durun bir dakika, bu nasıl mümkün olabilir ki? Yani gözlemlerden genel yasalara atlamak, bu eylem nasıl olur da katı kurallara bağlanabilir? İşte bu soru, yani tümevarım sezgisel bir sıçramadan ibaret değil midir sorusu, felsefenin asırlık bir derdidir. David Hume'dan beri filozoflar bu sorunun etrafında dönüp duruyor. Yaptığımız şey, yani gördüğümüz binlerce kuğunun beyaz olmasından yola çıkıp tüm kuğular beyazdır demek, bu mantıksal bir çıkarım mı yoksa sadece bir alışkanlık mı? Sadece şimdiye kadar hep böyle oldu demek ki yine böyle olacak demek mi? İşte Carnap'ın bu düğümü çözme şekli zekice. Diyor ki, biz tümevarımın görevini yanlış anlıyoruz. Bakın, tümevarımsal mantığın görevi, yaratıcı bir şekilde kütle çekim yasası gibi bir hipotezi bulmak değildir. O yaratıcılık, o ilham anı başka bir şey. Peki mantığın gerçek görevi ne? Görevi şu: o ortaya atılmış olan hipotezin elimizdeki kanıtlar ışığında ne kadar güvenilir olduğunu değerlendirmek. Yani bir hipotezin kanıtlarla olan ilişkisini ölçmek. Ve işte bu değerlendirme süreci tıpkı bir matematik problemini çözmek gibi analitik ve kesin kurallara dayanabilir. Bu ayrım o kadar önemli ki, tekrar edelim. Hipotezi bulma süreci sezgisel olabilir ama o hipotezi eldeki kanıtlarla sınama süreci tamamen mantıksaldır. İşte bu yüzden Carnap'ın bu yaklaşımı öyle sadece felsefe kitaplarında kalacak soyut bir fikir değil. Tam tersine pratik bilgeliğe dönüşen, hayatın içinde kullanabileceğimiz
bir rehber. Ve Carnap'ın kendisi de bunu söylüyor zaten. Tüme varımsal mantığı hayat için bir rehber olarak tanımlıyor. Ne kadar güçlü bir ifade değil mi? Mantığı o ulaşılamaz fil dişi kulelerden indirip hepimizin avucunun içine, hayatın tam merkezine koyuyor. Artık mantık sadece filozofların uğraştığı soğuk soyut bir şey değil. Aksine hepimizin her gün karşılaştığı belirsizlikler içinde yolumuzu bulmamızı sağlayan sıcak, pratik bir araç. Çünkü evet, geleceği hiçbir zaman %100 bilemeyeceğiz. Bu bir gerçek. Ama Carnap'ın mantığı sayesinde elimizdeki bilgilere dayanarak en rasyonel beklentileri oluşturabiliriz. Bakın şu alanlara. Bir sigorta şirketinin bir prim oranını belirlemesi, bir fabrikada kalite kontrol yapılması, hatta bir çiftçinin hangi tohumu ekeceğine karar vermesi, bunların hepsi aslında Carnapçı bir mantık yürütme. Hepsi belirli kanıtlara bakıp bir hipotezin doğrulama derecesini, yani rasyonel olasılığını hesaplama işi. Yani anlıyoruz ki hayatımızdaki en akılcı, en rasyonel kararlar bile mutlak bir kesinlik üzerine değil, dikkatle hesaplanmış olasılıklar üzerine kuruluyor. Ve Carnap'ın şu sözü, tüme varımsal mantık olmadan gözlemler kördür, gözlemler olmadan tüme varımsal mantık boştur. Bu aslında bütün meseleyi özetliyor. Bu Kant'a bir selam aslında. Demek istediği şu, elinizde bir sürü veri, bir sürü gözlem olabilir ama onları anlamlandıracak bir mantıksal çerçeveniz yoksa o veriler kördür, hiçbir işe yaramaz. Aynı şekilde harika bir teoriniz olabilir ama onu gerçek dünyadaki gözlemlerle destekleyemiyorsanız o teoride boştur. Bütün bunlar bizi gerçekten kışkırtıcı, temel bir soruya getiriyor. Şimdi bir düşünün. Eğer en güvendiğimiz bilimsel teorilerimiz bile, hani o sarsılmaz dediğimiz yasalar bile aslında mutlak kesinliğe sahip değilse, sadece çok ama çok yüksek bir doğrulama derecesine sahipse, o zaman felsefenin o binlerce yıldır peşinden koştuğu mutlak bilgi arayışı acaba en başından beri bir yanılsama mıydı? Belki de asıl bilgelik o ulaşılamaz mutlak bilgiyi kovalamakta değil de belirsizlikle barış içinde yaşamayı öğrenmekte ve elimizdeki kanıtlarla her zaman en rasyonel beklentileri oluşturabilmektedir. İşte bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum. Rudolf Carnap'ın düşünce dünyasına yaptığımız bu kısa ama derin yolculukta bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.